Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine değişik bir bileklik çalışacağız. Buna geometrik bileklik ismini verdim. Bunun için gerekli malzemeleri söyleyeceğim. Ama onun öncesinde dikkat etmeniz gereken bir husus var arkadaşlar. O da boncuk deliklerinin mümkün olduğu kadar iri delikli olmasına dikkat edin. Bu nedenle bu fırınlanmış boncuk dediğimiz kum boncukları tercih edebilirsiniz. Bir de Toho kullanabilirsiniz. Toho ile çok daha rahat çalışılıyor. Evet, şimdi gerekli malzemeleri tekrar sayalım. 11.0 fırınlanmış kum boncuk veya Toho kullanabilirsiniz dedik. 15.0 Milky'nin arkadaşlar kum boncukları var. Onları kullanabiliriz. Şimdi bu aradaki şu yeşiller gene 15.0. Ben böyle bir ikinci bilekliğime de böyle bir kombinasyon yaptım. Ve tekrar şu aralara koymak için 6 milim şöyle 6 milim çek kristalleri var. Siz buna yine inci kullanabilirsiniz 6 milim veya yani 6,5-7 milimlik boncuklar var arkadaşlar. Onları da kullanabilirsiniz. Tam oturabilir. Evet, onun dışında ipimizi ince ip seçmeliyiz ve sağlam bir ip seçmeliyiz. Şöyle Power Pro dediğimiz bir ip var. Bunu kullanabilirsiniz. Bunlar da var. Yine balıkçı malzemelerinde bulabilirsiniz bunu. Veya Fireline'ın incesini kullanabilirsiniz. 0.15'ten düşük olmasına dikkat edin ya da 0.15. Hani birkaç kez geçeceğimiz için rahat çalışın diye böyle bir şey öneriyorum size. Şimdi kapaması için ise arkadaşlar ben bütün kapama yapmayı düşünüyorum. Şöyle buraya bir çıt çıt koyacağım. Şu şekilde. Onu size göstereceğim nasıl yapacağımızı. Veyahut da yine böyle bir T kapama, şu şekilde bir T kapama koyabiliriz. Şöyle bir, bunun rengi buna uyuyor da bununla pek uymuyor. Şu şekilde bakın renklerinin uyum sağlaması gerekiyor. Veyahut da dediğim gibi çıt çıt da kullanabiliriz. Şimdi daha fazla uzatmayalım ve dersimize geçelim. ...18 tane kum boncuk alıyorum. İki, 4, 18 tane kum boncuk alıyorum. Bunu çeviriyorum. Yine ben arkasını kesmiyorum arkadaşlar ipimin. Şöyle 3 taneden dönüyorum. Şu. Böyle bir halka yapıyoruz. Ve her birinin üçer üçer boncukları ayırıp her bir üçün arasına bir tane 15.0 yerleştiriyorum. Şu buradan şu. Modelimiz altıgen olacak arkadaşlar. Yani 6 kenarlı. Şimdi
her birinin arasına, yani 3 tanenin arasına bunları yerleştiriyorum. Şimdi 6 tane sarı boncuğumuz oldu. İkinci katı yapmaya başlıyoruz. Şuradan şöyle ikinci katı yapacağız. Şimdi üçer tane, her 3 boncuğun üstüne 3 tane yerleştiriyorum. Şuradan ilerleyeceğim. Ve sarı boncuğa çıkıyorum. Şöyle. Buradan köşe yapacağız arkadaşlar. Köşe 3 bacaklı oluyor. O nedenle buraya 3 tane sarı boncuğumuz olması gerekiyor. Yani bu bununla birleşiyor. Yani, ve buradan bir taneyle, şuradan da yine bir taneyle köşe köşe birleşmesi gerekiyor. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. 2 tane sarı alıyorum. Ve buradan ilerliyorum şöyle. Aynı zamanda şimdi 3 tane kum boncuk alıp o üstünü çiftliyoruz. Şuradan 3 tane alıyorum. Şimdi yine 2 tane sarı boncuğu koyuyoruz. Şöyle. Aynı zamanda 3 taneden ilerliyorum. Şu. Şimdi 6 köşesine de aynı işi yapıyorum.
Şimdi böylece altı kenarlı altı kenarı tamamlamış olduk. 6 tane kenarı var. Bunun her bir kenarına bir altıgen yapacağız. Buraya bir altıgen yapacağız. Buraya bir altıgen yapacağız. Buraya bir altıgen yapacağız. Nasıl yapacağız? Onu da bir göstereyim. Şimdi buradan çıktım arkadaşlar. Bu sarı boncuktan çıktım. Şöyle ilerliyorum. Buradan böyle çıkarsam çok çirkin duruyor. O nedenle buradan geçiyorum. Tekrar. Şuradan. Ve şuradan yukarı çıkıyorum. Şöyle. Şunu böyle tutup buradan yukarı çıkıyorum. Şu. Şimdi buna ilk başlarmış gibi bir yuvarlak yapacağız. İlk başlıyormuş gibi. Ne yapmıştık? 18 tane boncuk almıştık. Bunu da ortak kullanacağımız için şimdi 15 tane alacağız. Çünkü 3 tane burada var. 15 tane alıp bunu 18'e tamamlayacağız. Tamamladık. Bunu şöyle tutuyorum. Buradan giriyorum. Şu. Aslında bu arkadaşlar eğer daha önce yaptığımız topu yapmışsanız onun mantığında gidiyor. Orada 6 ve 5 5'li ve 6'lı şeklinde gidiyordu. Burada sadece 6'lı gidiyoruz. Mesela cevşen yapıyorsunuz. Onların da mantığı bu şekilde. Şimdi buraya geldim. Ne dedik? Her birinin arasına bir boncuk yerleştireceğiz. Şimdi bunu işte bu burada ortak oluyor arkadaşlar. Şu sarı. Aslında ortak değil. Hani bu bunun köşe bendi. Tam köşe bendi. Öyle düşünebilirsiniz. Bunu aldım. Önemli burası. Ve 3 tane ilerliyorum. Şu. Şimdi buraya bir tane daha sarı yerleştiriyorum. Bir. Tekrar bir. Şimdi gene burada bakın bu sarı boncuk ortak olacak. Yani bundan birleştiren boncuk şu. Bunu alıyorum. Buraya giriyorum. Şunu alıyorum. Şöyle. Buraya giriyorum. Şuna. Şimdi yerleşti. Gördüğünüz gibi bunu kapatırsam eğer bu da 6 kenarlı oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarlı. Şimdi burada sarı boncuğa girmiyorum artık. Şurada. Girmiştim çünkü öncesinden. Buna geliyorum. Gene aynı işlemi yapıyorum. Sarı alıyorum. Pardon. 3 tane yani üstlerine 3'er tane kum boncukları yerleştiriyorum. Şu 3.
Şu. Bir tane sarıdan ilerliyorum. Şimdi buraya yine 2 sarı alıp gelecekteki köşeleri de hazırlayarak gidiyorum. Şu. Şimdi sistem buraya kadar aynı olacak. Sonra üçüncüyü nasıl yapacağız onu göstereyim. Şimdi sonundaki üçü de yerleştirelim. Şöyle. Şimdi şöyle bununla bunu birleştireceğiz. Bununla bunu birleştireceğiz. Nasıl yapacağız? Bir bakalım. Buradayken çıktım. Nereden çıktım? Bu alttaki üçlüden. Şimdi hemen buraya geliyorum. Şöyle. Hiç sarılara girmedim. Şimdi bakın 3, 3. Bunun altı kenarı var. O halde bunlar ortak. 12 tane almam gerekiyor ki 18'i tamamlayayım. Bu 12 tane. Şu. Ve bunu şöyle çıkmışım. Buradan giriyorum. Şu an. Buradan bu sarıyı alabilirsiniz. Bir sonraki sırada da alabilirsiniz. Şimdi önce bunu alalım. Daha sonra bir daha geçeceğiz nasılsa buradan. O zaman atlarız onu. Evet böyle. Şimdi buradaki sarıyı, şu sarıyı alıyorum. Buraya koyuyorum. Şu. Ve şimdi sarıları yerleştirerek gidiyorum. Üçer üçer. Bu bir. Şimdi bir, iki, üçüncü sarıdayım. Tekrar buradan alıyorum. Şimdi burada bakın bu açıkta duruyor böyle. Bunu da alıyorum. Şöyle önce alalım. Ve ilerleyip buraya geleceğim. Şimdi ilerliyorum. Demiştik ki buradayken sarıyı şimdi alıyorum. Bir sonra hani almayayım diye. Şimdi almıyorum artık. Sarıyı ellemiyorum. Buradayım. Sarıyı ellemiyorum. Buna giriyorum. Şu.
Yine aynı şekilde burada da sarıyı artık ellemiyorum. Şuradan geçeceğim. Ve şimdi buraya yine yaptığım ikinci üçlüleri üstüne yerleştireceğim. Şöyle bakın, zorlanırsanız şu şekilde yapıyorum. Böyle ittiriyorum tırnağımla. Şuradan geçiyorum. Daha kolay oluyor ve buradan şu önünü de açalım. Sarının. Şu şekilde ilerliyorum. Böyle. Şimdi burada 2 tane sarı alıyorum. Aynı işlemi yapacağım artık. Bildiğiniz işlem. Yine şöyle itiyorum elimle. Daha kolay gireyim diye. Şimdi yine üçlü alıp aynı şekilde bunun ikisini yapayım. Sonra burada nasıl yapıyoruz tekrar göstereyim. Şimdi son kenardayım. Bunu geçiyorum. 3 tane alıyoruz. Ve buradan ilerliyorum. Evet. 3 tane halkamız bitti. Şimdi burayla buraya bir halka yapacağım. Yani dediğim gibi bu başlangıç halkasının bütün kenarlarına birer tane halka yapmış olacağım. Buradan çıktım. Geliyorum buraya. Şu. Şimdi ikinci bölümde, yani burada ne yaptıysam aynı şeyi yapıyorum. 12 tane alıyorum. Ve yine buradan giriyorum buna. Şu. Buna giriyorum ama dönerken girmeyeceğim. Şu. Ve ilerliyorum. Buraya geliyorum. Buradan da bir tane bunu alıyorum. Gene her 3 boncuğun arasına sarı koyup ikinci katlarını yapıp bitiriyorum. Şimdi bunu aynı bu şekilde yapıp tamamladıktan sonra her bir kenarın üstüne bu halkaları yerleştireceğim. Şimdi bunu yapacağım. Ve en son buraya geldiğimde nasıl birleşecek onu göstereceğim size. Sistem aynı şekilde gidiyor. Ben şimdi devam ediyorum. Bunu yapayım. Sonra bunu yapayım. Sonra bunu yapayım. En son geldiğimizde nasıl yapacağız onu göstereyim. Şimdi bu halkamı yaparken ipliğimiz bitti arkadaşlar. Başlangıçta biz ne yapmıştık? İpimizi kesmemiştik. Şimdi bununla devam edeceğim. Yine ortadaki halka bu. Buraya bir tane yapacağım ve sonunda 6. halkada birleştireceğiz. Şimdi buraya bir tane yapacağım. İlerleyip buraya geleceğim. Buraya bir tane yapacağım. Sonra şuradaki son halkayı birleştireceğiz.
O nedenle ipi kesmemekte fayda var. Ne kadar az düğüm o kadar iyi iş demektir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bilmiyorum buraları dinliyor musunuz ama şöyle bir slogan yapalım. Ne kadar az düğüm o kadar iyi iş. Eğer buraya kadar dinlediyseniz yorumların altına bunu yazabilirsiniz mesela. Ne kadar az düğüm o kadar iyi iş. Şimdi buraya çıkmam gerekiyor. Neredeyim? Burada. Bakın. Sarıya geliyorum. Şuradan. Buradayım. Ve şunu çıkıyorum. Buradan böyle buraya geldim. Şimdi bu halkayla bu halkayı birleştireceğiz yine. Buradayım. Nasıl yapmam gerekiyor? Yine bunu alıyorum. Buraya geçiyorum. Şöyle. Şimdi bir kenar, iki kenar, dört kenar için 12 tane daha boncuk almam gerekiyor. Yine arkadaşlar sistem aynı gidiyor. Ben şimdi bunu yine demin yaptığım gibi diğer halkalarda yine bitireyim ikinci katlarını ve sonra son halkamızı yapalım. Buraya giriyorum yine. Ve şuradan ilerliyorum. Bunu bir bitireyim. Sonra bu son halkamızı beraber nasıl yapacağız onu görelim. Arkadaşlar işlerimizi yaparken ya bir şeyi ezberleme değil de mantığını öğrenmenizi istiyorum. Örneğin burada ters geldik şimdi. Böyle döndü ve buraya geldi. Bunu tekrar içlerinden dolanarak şöyle buraya gelmen gerekiyor ki burayı kapatalım. Evet, bunun için de ne yapmamız lazım? Ona bir bakalım. Buradayım. Böyle içlerinden dolanarak. O nedenle boncuklarımızın deliklerinin iri olmasına dikkat etmemiz lazım. Şimdi buradan turlayarak yine gelmek istediğimiz yere gelelim. Şimdi bazen öyle bir oluyor ki mesela diyor ki arkadaşlarım ben hani buradan çıkmış olmam gerekmiyor muydu? Niye burada oldum? İlerleyip gelmeniz gerekiyor arkadaşlar buraya. Evet şimdi çıkıyorum. Mantığını anlamamız lazım. Buradan buraya geleceğim. Şimdi buraya geldikten sonra şuna giriyorum ve yukarı çıkıyorum.
Buradayım şimdi. Burada arkadaşlar bakın şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu. Şurada bir kenar var. 2 kenar var. 3 kenar var. Bizim 6 kenarımız var. O halde buradan buraya 3 kenar eksik. 3 kenarımız yapılmış. 3 kenarımız eksik. Her bir kenar 3 boncuktan oluştuğuna göre 9 tane boncuk almam gerekiyor. Kapatırken bunu yapmamız lazım. Böylece 9 taneyi buraya yerleştireceğiz. Şu. Böyle koyuyoruz ve burayı buraya birleştireceğiz. Şu şekilde olacak. Böyle bir çiçek. Şöyle düşünün. Burası göbeği ve kenarlarındaki yapraklar şeklinde tamamlanmış oluyor. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Buradan giriyorum. Şu. Bunu önce alalım. Sonra bir daha turladığımızda bu sarıları almayacağız. Şöyle geçiyorum. Ve buradaki sarıyı da alıyorum. Şimdi şu. Buradan ilerliyorum. Şöyle. Buraya yani 3'te bir ne yapıyorduk? 3 tane de bir sarı boncuk yerleştiriyoruz. Bir koyduk. Tekrar. Şimdi buradan şunu geçiyorum. Ve yine turlayarak buraya gelmem gerekiyor. Ne yapıyoruz? Sarı boncuklara girmiyoruz. Şimdi girmiyoruz. Ve çekiyoruz. Şöyle. Burada da sarı boncuğa girmiyoruz. Giderken girdik. Şu. Şimdi buraya yine ikinci üçlüleri yerleştirip diğer bölümlere geçeceğiz. Şöyle bir tane koyayım, nasıl gittiğimizi görelim. Zaten öğrendiniz artık. Şu. Evet, şimdi ben bunun üstünü tamamlayıp sonra diğer kata geçelim. Şimdi böylece bir çiçeğimiz tamamlandı. Artık bunun üzerine böyle devam edeceğiz. Burası başlangıç noktası olacak ve bu böyle hep üçlü halkalar halinde devam edecek ve bileğimizin kalınlığı kadar yapacağız. Şimdi nasıl devam edeceğiz? Buradayım ben, şuradayım ve buradan çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle hemen buradan çıkıp diğer halkamı yapacağım. Önce şundan bir kurtulalım. Evet. Şimdi burada bir iki kenarımız var. 6 kenar olması gerekiyor. Demek ki 12 tane almam gerekiyor ki diğer kenarları yapalım.
Şu buraya bir kenar yapıyorum böyle. Buna. Sistem aynı. Sadece nereye yapmam gerekiyor. Şimdi yine sarıyı alıyorum. Bunu da alıyorum. Bu sarıyı da alıyorum ama dönüşte almayacağım. Şimdi şuradan 3 tane ilerliyoruz ve sarı boncukları yerleştireceğiz. Buraya geldiğimde evet bu dirseğimizi şöyle dirsek diyebiliriz buna. Evet buradan alıyorum. Ve ilerleyip buraya gelip üçlü halkalarımızı yapıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Buradan geçtim ama sarıya girmeyeceğim. Sarıya atlıyorum. Önemli bakın böyle. Buradan buraya geliyorum. Şimdi yine burada sarıya girmiyorum. Şuradan çıkıyorum. Şimdi ikinci katlarını yapacağım. Bu şekilde. Ve böyle turlayıp buraya geleceğim. Şimdi bunu tamamlayayım. Burada nasıl yapıyoruz onu bir görelim. Şimdi arkadaşlar bu halkayla bunu birleştireceğiz. Buraya geldim. Buradayım. Yine buradan çıkıyorum. Şu. Kaç tane halka birleştireceğiz onu görmemiz gerekiyor. İyi görmemiz gerekiyor. Şimdi burada kaç halkayı birleştireceğiz? İki halkayı birleştireceğiz. O halde iki kenarımız hazır demektir. 4 kenar için 12 tane boncuğumuzu alıyorum. On iki tane alıyoruz ve bunu şöyle halka yapacağız buraya. Şu. Bu şekilde halkamızı yapıyoruz. Sonra üçüncü halkaya gelelim. Evet ben bunu aynı şekilde yapıyorum. Şimdi son üstünü yerleştireyim ve nasıl kapatacağız yine ona bakacağım. Şöyle. Bunu böyle yaptıktan sonra hemen şuradan çıkıyorum yukarı. Son aldığım üçten yukarı çıkıyorum. Şu. Şimdi buraya bir halka yapacağız yine. Buradan böyle. Bir kenar, iki kenar, üç kenar. Demek ki üç kenarlık tekrar bir boncuğa ihtiyacımız var. O halde 9 tane boncuk almam gerekiyor. Şimdi bunu böyle yerleştiriyorum. Bakın böyle halkayı oluşturmak için şu şekilde ne taraftan girmem gerekiyor hesaplamak için koyuyorum böyle bakıyorum ve şimdi yine buradan turlayarak şöyle geliyorum. Şimdi sarıyı aldık.
Burada dikkat edelim. Şuradan sarıyı alıyorum. Sonra 3 tane ilerleyip öbür sarıları yerleştiriyorum. Buraya geldim. Şimdi bu sarıyı alıyorum. Şunu buraya koyuyorum. Ama şimdi artık diğer sarılardan girmiyorum. Turlayarak şöyle. Artık anladınız diye düşünüyorum zaten. Şimdi yine üstlerini yapıp burayı tamamlayacağım. Ve buraya çıktığımda bir üst katı da nasıl başlarız onu da gösterip ben bilekliğimi tamamlayacağım. Evet, şimdi son üstünü koyalım. Son üst üçü şu. Bakalım bizim nerede olmamız gerekiyor? Nereden devam edeceğiz? Buradan devam edeceğiz. Böyle ilerleyeceği için, şu şekilde ilerleyeceği için burada olmam gerekiyor. O nedenle buradan turlayıp buraya gelmem lazım. İşlerinden geçerek oraya geliyorum. Buradan da geçebiliriz artık. Şöyle. Şimdi bunu böyle birleştirmem gerekiyor. Şuradan. Şimdi bir iki kenarı var. 6 kenar olacağına göre yine 12 tane alıyorum. Şimdi bunu ne yapacağız? Böyle yerleştiriyorum. Sonra buraya ve buraya yapıyorum. Tekrar bir kat çıkıyorum. O şekilde devam ediyorum. Arkadaşlar ben bileğimin uzunluğu kadar yapayım, bitireyim. Sonra ara boncukları ve kenarları nasıl yapacağız? Onları öğreneceğiz. Evet. Evet arkadaşlarım, bir bölümünü tamamladık. Şimdi isterseniz bunları kapama takarak bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama ben böyle bırakmayacağım. İçlerine 6 milimlik boncuklarımızı yerleştireceğim. Öyle kullanacağım. Şimdi kapamayı yine ben çıt çıt yapmayı düşündüm arkadaşlar. Şöyle. Bunun üstüne bu şekilde bir çıt çıt yapacağım. Deneyeceğim. Güzel olursa siz de yaparsınız. Olmazsa siz mutlaka bir şeyler bulursunuz zaten. Boncuktan kapama yapabilirsiniz. Kubbe yapabilirsiniz. Nazo kubbeyi yapabilirsiniz. Veya boncuktan tel kapama yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu çıt çıtla kapamayı düşünüyorum. Ama tabii bazen düşündüğümüz güzel olmayabiliyor. O nedenle hiç de denemedim de onu yapacağım ben. Ama öncelik arkadaşlar içlerine boncuklarımızı yerleştireceğiz. Önce şuradan başından başlayacağım. Böyle burası zaten komple beyaz olacak. Örneğin burada olduğu gibi bunların sadece orta kısımlarına kırmızı koydum.
Bunun da orta kısımlarını arkadaşlar mavi koyacağım. Şöyle. Öncelikle nasıl yapıyorum onu bir göstereyim size. Şimdi şöyle beyazları yerleştireceğim önce. Gene ipimi kesmiyorum. Ben yeni ip takıyorum. Öbür ipim bitti. Bu nasıl olsa kullanacağım bir ip arkadaşlar. O nedenle şuradan da başlayabilirim. Şöyle girip buradan giriyorum ve bırakıyorum böylece. Böylece bırakıyorum. Sonra zaten kenar kısımları da var. Onları da yapacağız. Şuradan böyle çıkacağım. Şöyle. Bu kalsın böyle. Şimdi buradan çıkmışım. Buradan çıkmışım. Bir tane sarı alıyorum. Küçük. Bir tane 6 milim çek kristali. Bir tane daha sarı alıyorum. Şu. Bunu getiriyorum. Buraya böyle çıkmışken böyle yürüyorum. Şu. Bu şekilde. Böyle giriyorum. Sonra hemen altından yine bir sarı, bir çek, bir tane daha sarı alıyorum. Şu. Şöyle getiriyorum. Ve buradan gireceğim. Bu şekilde. Sonra buraya ilerliyorum. Tırnağımla şöyle önünü açarsam rahat geçiyor. Şu. Şimdi aynı şekilde ben bütün beyazları buraya yerleştireyim. İşte bu kenarını tamamladık arkadaşlar. Başlarına dediğim gibi şu an için ne yapacağımı karar vermediğimden dolayı onları boş bırakıp bu ikinciden ve buradan devam edeceğim. Şimdi buraya ilerliyorum. Buradayım. Şöyle çıkmışım. Bunu şöyle çıkıp şuraya gelmem gerekiyor ki aynı şekilde inmem için. Şöyle gidebiliriz. Şimdi buraya hangi boncuğu yerleştirmem gerektiği önemli. Bunu koyacağız. Böyle. Çünkü orada bir çiçek görünümü
oluşacak şu şekilde. Onun için bununla başlayıp bir bundan bir mavi, bir beyaz, bir mavi şeklinde buraya kadar geleceğim. Evet, buraya koymuyoruz şu an için. Buradan başlıyorum. Buna geldim. Gene aynı şekilde şöyle koyuyorum. Buna geliyorum. Buradan şu üçünden geçeceğim. Yerleştirdim. İniyorum. Şimdi beyaz yerleştireceğim. Şu. Şimdi bu şekilde yine devam edeceğim. Sistem aynı. Ben burası sırasını da bitireyim. Sonra buraya yine beraber başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi içinin boncuklarını bu şekilde yerleştirdikten sonra kenarlarını ne yapacağız? Onu da göstereyim. Şimdi şuradan çıktım ve hemen üste geliyorum. Şuraya. Bunun kenar kısımlarını şöyle çevireyim. Hepsinin içinden çok çekmeden geçeceğiz. Bütün çevresini bu şekilde dolanacağız. Şöyle. Bunun bütün çevresini arkadaşlar bu şekilde böyle dolanacağız. Ki bunları gördüğünüz gibi hepsi böyle yayık duruyor. Bunlar toplanmalı. O nedenle hepsinin içinden geçiyorum. Buradan ve bu ikileri de alıyorum. Şuradaki ikileri de alıyorum. Bu şekilde böyle bütün kenarlarını turluyoruz. Şimdi bütün kenarlarını böyle tekrar içinden geçerek turladım ve başladığım noktaya geldim. Şimdi arkadaşlar buraya çıt çıtlarımızı dikeceğiz. Şunları dikeceğim. Şunu bu şekilde böyle buraya da bunu dikeceğim. Böyle bu şekilde olacak. Üst üste gelmesine dikkat edeceğim. Şimdi bu iplerle dikmiyorum. Misinayla dikeceğim arkadaşlar burayı. Misinayla. Şeffaf olduğu için gözükmesin diye misinayla dikeceğim. Bunu dursun, sonra yok ederim. Şimdi buraya arkadaşlar şu şekilde bunu buraya dikeceğiz. Böyle. Dört köşesinden buraya tutturacağız bunu. Evet. Şimdi buradan giriyorum. Ve şunu bu köşeye tutturuyorum. Şimdi çok fazla girip çıktığımız için
Olabildiğince arkadaşlar iplerden tutturmaya çalışın, artık kırılmasın boncuklar. Evet, şuradan şöyle yapıp bu şekilde boncukların aralarına sıkıştırarak şöyle ilerliyorum. Bu arada bir bakayım buradan geçerse. Evet. Daha tutturmuş olduk. Diğer boncuklara girmeyebilir. Çünkü çok geçtik onlardan. Evet. Böyle kasmadan çok. Şu şekilde çok kasmadan tam deliğin üst kısmına gelecek biçimde yerleştirelim. Şimdi ikisini yan yana getirip bağlayalım. Şu burada. Şöyle. İkisini yan yana getirelim. Bu buradan çıkmış. Tabii o çıktığı yerin yanına gelirsem çok güzel olur ama çok sıkışmış. Artık bunu burada bağlayacağım arkadaşlar. Bir kere daha gireyim şuradan. Şimdi bunları yakabiliriz. Aynı şekilde bunun üst tarafına bunu dikeceğim. Bu şekilde ve buraya kapatacağım. Şimdi onu bir dikeyim. Sonra buraya ne yapacağız onu da bir bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi çıt çıtlarımızı da diktik. Onu getiriyoruz. Şöyle üstüne kapatıyorum. Tabii şimdi buraya bir şey yapmamız lazım ki güzel dursun. Buraya da böyle güzel bir kelebek konduruyorum. Evet, onu da oraya dikeceğim arkadaşlar. Dikelim ve
işimizi bitirelim. Aynen şöyle buraya dikiyorum bunu. Yine şu içinden geçip size böyle güzel düğmeler bulup ya da başka bir şey yapabilirsiniz. Bu şekilde. Evet, bunu ben buraya bağlayacağım. Evet, şimdi bunu kesebiliriz. Bu böyle oldu. Şu şekilde. Böylece tamamlamış oldum. Veya böyle de durabilir. Böyle. Bunu da şimdi tamamlayacağım. Yine çıt çıt dikeceğim ona da. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Yeni bilgiler öğrendik. Umarım faydalı olmuşumdur. Bu bileklikte özellikle söylüyorum. Toho boncuk veya fırınlanmış kum boncukları kullanın. Onların delikleri biraz daha büyük. O nedenle onları tercih edin. Evet, hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın. Nazo tasarımda kalın.